İstifade ettiren fikirlerde bugünkü konuğum Ömer. Ömer'le yaklaşık 5-6 ay önce yukarıda da linkini göreceksiniz. Bir video çekmiştik. Kendisi Japonya'da, Amazon Japonya'da dropshipping yapıyordu ve $10.000 kadar bir cirosu vardı. Ben bugün Ömer'i, tabii canlı yayındı o zaman, ben bugün Ömer'i stüdyoya davet ettim. Ve gelişmeler var. Gerçekten de güzel gelişmeler. 2'ye katlamış. Öncelikle Ömer hoş geldin. Hoş Biraz bulduk, kendinden bahsedersen seni ilk defa görenler için. Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ederim. İlk sizle görüşmeye başladığımız zaman o zaman tek bir Japonya mağazası ilerletiyordum. Kendim yaklaşık 1,5 senedir Amazon dropshipping yapıyorum ve yoğunluğum da Japonya üzerindeydi. O zamanlar tabii işte kendi adıma açtığım bir Japonya mağazam vardı ve yine babamın üzerine açtığım bir Japonya mağazası vardı. O şekilde başladık. Tabii o dönemlerde kendime yetebilecek kadar güzel bir işte ciro $10.000 yakın bir ciro yapmıştım. Şu an üstüne katarak 4 tane Japonya mağazası ilerletiyorum ve ciromu da 15-20 bin bandına taşımış durumdayım. 4 Japonya oldu. 4 Japonya mağazası ve aynı zamanda o zaman şirketim yoktu. Evet. Yayında da görüşmüştük zaten, konuşmuştuk bu durumu. Şu an hacimler büyüdüğü için Türkiye'de bir şirket açtım kendime. Bu şekilde ilerliyorum. Tüm ödemeleri, Japonya gelirlerini Türkiye'ye getiriyorsun. Evet, Türkiye'ye getiriyorum ve aynı zamanda vergisinde işte muhasebecimle aynı şekilde görüşüp bunların vergisini de ödeyip şirketle beraber daha sağlıklı bir şekilde ilerliyorum. Şu an 4 Japonya mağazanda $20.000 aylık ciro. Karlılık evet. Ne kadar? Karlılık %50-60 civarı. O ilk videomuzu yanlış hatırlamıyorsam %80'e kadar karlılığın çıktığını söylemiştin. Öyle evet, %80'e kadar çıkıyor. Evet. Şimdi bu yeni açtığım Japonya mağazaları yeni olduğu için tabii o kadar yüksek şu an karlılıklar yapmıyorum. İşte %40, 60, 70 arası yapıyorum. Bu da tabii girdiğim kategorilerden dolayı ve artık Japonya mağazasına da hakim olduğumdan dolayı uzun süredir. Bu şekilde en azından bir konuda uzman olmak istiyorum. Ben hani iş gereği de strateji gereği de böyle ilerliyorum. Uzman olduğum konuda ilerleyip en iyisi olmayı hedefliyorum. Ve Japonya'da bu konuda işte zor bir pazar aslında ama evet. Nasıl ilerleyeceğimi bildiğim için daha diğer pazarlara çok atılım yapmak istemedim açıkçası. Ben de onu diyeceğim. Yani zor, evet, ben de satış yaptığım için biliyorum. Yani sipariş çok fazla gelmiyor açıkçası benim mağazalarda. Daha çok diğer ülkelerden geliyor. Nasıl yönetiyorsun? Yani bir yazılım kullanıyor musun bu 4 mağaza Kullanıyorum. Için? Vanameze yazılımını kullanıyorum burada. Tabii Vanameze'nin işte burada bana katkısı şu oluyor. Bir kere otomatik sipariş durumu çok önemli. Çünkü ben işte 20 bazen 25 siparişi bulabiliyor 4 pazarın genel toplamında. Tabii Japonya'nın burada adresleri de karışık olduğu için aslında her bile tek tek uğraşıp çevirmek zor olabiliyor. Burada OrderBot devreye giriyor bizde. İşte o OrderBot'ta da direkt sipariş rapor dosyasını yüklüyorum ve sadece sipariş et butonuna basıyorum. Gerisini zaten sistem hallediyor. Bana da bolca vakit kalıyor geriye. Güzel ya, süper. Peki 4 Japonya mağazası dedin. O zaman 4 farklı kişi üzerine açılmış bir mağaza. Evet, kendi mağazam var. Bir de aile bireylerimin üstüne açtım. Onları da ilerletiyorum. Tabii bunun beraberinde Kanada, işte Meksika da var ama tabii benim fokuslandığım burada Japonya ağırlıklı ilerliyorum. Şimdi biz seninle 5-6 ay önce video çektiğimizde, daha doğrusu canlı yayın yaptığımızda YouTube'da çok fazla izlendi. İnanılmaz talep gördü. Herkes merak etti. Ya bu adam Japonya'da nasıl satış yapıyor? Hatta çok güzel detaylı orada beraber işlemiştik. Sen birkaç şeyde göstermiştin bize o videoda. Yine hatırlatayım, merak edenler yukarıdaki linkten izleyebilirler. Ve ondan sonra Türkiye'de Amazon Japonya'da satışlar birden fırladı. Yani satış yapan satıcı sayısı fırladı. Evet. Belki de orada bir başlangıç yaptık. Yani bir çığır açıldı. Satıcı sayısı çok yükseldiği için bu seni olumsuz etkiledi mi? Şöyle, aslında tabii yeni sonradan açtığım mağazalarda da çok ben de gördüm. Özellikle Japonya'da Türk satıcılar burada çok fazla görmeye başladım. Tabii buradaki kriter şu: ben araştırma yaparken burada hangi pazar olursa olsun tabii ki ürün araştırması yapmak çok önemli. Yani ben girdiğim zaman Japonya'da evet belli başlı kriterler, ki ilk yayınımızda da söylemiştim, takı üzerine. Yani takı ürünleri satıyorum ki takı ürünlerine çok Türk var şu an. Hani fazlasıyla Türk var. O günde hatta takı demiştik. Her yer takı dolmuştu. Tabii her yer şu an takı kategorilerinde Türkler bayağı fazla var. Tabii buradaki olay işte takının da aslında altında, şimdi takı genel bir burada sistem. Takının altında birçok alt kategoriler var. Benim özel araştırdığım şeyler. Hani ben zorlanıyor muyum? Şu an yeni mağazalar tabii eskiye göre, ilk yayınımıza göre tabii biraz daha volümler düşük olabiliyor. Ama ben azimle tabii yine aynı stratejileri kullanarak ilerletiyorum.
Bu şekilde devam ediyorum. Ya zaten pazar çok büyük bir pazar. Yani özellikle Japonlar dediğin gibi takı ürünlerine çok talep gösteriyor. Başka kategorilerde, elektronik kategorileri de var tabii ki. Cep telefonu kategorileri de, aksesuarlar özellikle güzel satıyor benim mağazalarımda. Genelde aksesuar ürünleri satıyorum ben de Japonya'da. Ya pazar o kadar büyük pazar ki şimdi yani 10.000 tane satıcı gelse bile çok büyük bir etki olmayacak. Zaten ben hep şöyle düşünüyorum. Birçok kişi yanlış adım atıyor ve işi tam bilmediği için yanlış yapıyor. Onlar zaten baştan bir eleniyorlar. Yani büyük bir kesim eleniyor. İşi bilen, işte Van AMZ örneğini verdim mesela. Yazılım kullanıyor. Arkada güçlü bir kurulum setup'ı var. Bütün yani ürün araştırmalarını sağlıklı yapıyor. Hangi kategoride ürün araştıracağını çok iyi biliyor. Fiyat, karlılık oranlarını çok iyi ayarlıyor ki benim de geçmiş videolarda hani biraz araştıranlar bilirler. Van AMZ'nin o ayarlarına kadar ben anlatmıştım. Hatta seninle yaptığımız canlı yayında da senin ne tür ayarlar kullandığını adım adım ben sana sormuştum. Ekranda da izleyenlere göstermiştik, paylaşmıştık. Evet. Bakın bu ayarları yapın demiştik. Yani artık hani, diyoruz ya balık tutmayı değil, balığı vermiştik. Yani insanların önüne balığı koymuştuk. Alın balık bu, yiyin demiştik yani. O yüzden tabii ki bunu doğru uygulayanlar kazanıyor. Herkes kazanıyor. Yanlış uygulayanlar maalesef geride kalıyor. Ve aynı zamanda Japonya şöyle bir pazar. Buy Box'ı belki en erken veren pazarlardan bir tanesi Japonya. Hani 2 günde Buy Box alan oluyor, 5 günde alıyor. Japonya'nın özellikle yayından sonra bir talep arttı ama şu şikayetler gelmeye başladı bu sefer. İşte bir ay sonra suspendler artmaya başlıyor. Aslında neden? Burada siparişler arttığı zaman bu sefer siz de çok iyi biliyorsunuz. Müşterilerle uğraşmaya başlıyorsunuz. Yani işte şikayet gelebiliyor, iade durumları artıyor. Bunları yönetebilmek özellikle böyle milliyetçi ve zor bir millet, yani zor bir millet o zor bir pazar olduğu için bunları yönetebilmek gerçekten zor oluyor. Tabii burada işte hesap sağlığı düşebiliyor otomatikman. Burada da şunu sağlamak lazım. Siparişlerden çok sürdürülebilir hale getirmek önemli burada. Bunda da olumlu feedback. Ya burada biliyorsunuz çok önemli bir faktör sağlıyor ki ben olumlu feedback almak için çok uğraşıyorum. Satışım geliyor, onu yapışıyorum. 2 hafta diyorum lütfen bize feedback bırakın. Mağazamız şu an küçük, işte büyümemiz için sizin yorumunuza ihtiyacımız var. Belki 10 tane metnim benim hazırdır. Onu olmayınca ikincisine geçerim. Üçüncüsüne bir şekilde. Manuel mi gönderiyorsun o mesajları? Manuel gönderiyorum. Bir de Sage Mailer uygulamasını kullanıyorum. Burada da tavsiye ederim. Çok güzel bir uygulama. Burada otomatik kendisi gönderiyor. Tabii bazı sorunlu olumsuz feedback verdiği zaman tabii ki manuel burada kullanıyorum. Devreye giriyorum. İşte birebir işte direkt ürünü hediye ediyorum vesaire. Bu şekilde çözümler üretmeye çalışıyorum. Mutlu ediyor ama devamlılığı açısından devamlılığı çok zor gelen bir pazar aslında Japonya burada. Bu yüzden işte siparişler gelebilir ama burada şu tavsiyeyi verebilirim ben. Burada biraz da yavaş hareket etmek lazım. Hani işte bir anda mağaza işte 200, 300, 400 ürün yüklemek yerine ufak ufak başlayıp güzel bir analiz yapıp pazar analizi. Çünkü Japonya'nın çok spesifik kategorileri var. Yani insanlar belli dönemlerde mesela biz hep takı diyoruz ama tabii ki başka kategoriler de satıyor. Siz de mesela barbekü satıyordunuz hatırladığım kadarıyla. Barbekünün de siz de biliyorsunuz belli bir dönemi var ki insanlar buna yönelebiliyor. Şimdi burada bunları yakalamak çok önemli oluyor. Bunları yakaladıktan sonra da geriye zaten parasını kazanmak kalıyor. Peki Japonya'da sana göre takının dışında en parlak kategori hangi kategori? Şöyle söyleyeyim, takının dışında ben yine işte ev ürünleri de çok satıyor aynı zamanda. Ev ürünleri. Ev ürünleri de çok güzel mutfak gidiyor. Mutfak aletleri gibi mi yoksa? Mutfak, işte araç gereği, blenderlar vesaire hani spesifiye girmek gerekirse bunlar da güzel gidiyor. Ben işte genelde bunlara da fokuslanıyorum ama işte genelde belli başlı artık uzun süredir içinde olduğum için 12 aylık döngüde neler dönüyor onlara daha çok fokuslanıyorum. O şekilde ilerletiyorum. Sen o zamanlar tescilli marka olayına çok takılmıyordun. Bir marka tescilli olsa dahi Japonya'da satıyordun. Problem yaşamadığını söylüyordun. Halen bu şekilde devam ediyor mu ve problem yaşadın mı o 6 aylık süre içinde? Yaşadım. Şöyle yaşadım. Şimdi ben bunlara dikkat etmiyordum ama şu an özellikle işte trademarklara dikkat ediyorum. Neden? Trademark ürünlerde şimdi Çinli, Japonlu tedarikçiler çok fazla ve bu işin üstadılar. Yani bunlarla aynı ürüne girmek çok cesaret istiyor. Benim Canceled'daki ürün sayım bir sene içinde 300'den fazla. Yani sürekli al iptal et saldırıları yapıyorlar mağazama. Ve bunlarda da ben otomatikman kaçmak zorunda kalıyorum ve ürünü silmek zorunda kalıyorum. Neden? İşte silmediğim zaman bir bakıyorum sabah uyanıyorum aynı üründen 50 tane alınmış. Bu sefer bu problemle karşılaşıyorum. O yüzden kaçıyorum. Tabii kaçtığımız zaman bu sefer volümlerimiz de düşüyor otomatikman. Çünkü hacmi yüksek ürünlerde saldırı geliyor otomatikman. Bu şekilde daha tedbirli hareket ediyorum. İlk mağazam, açtığım mağaza trademark listeliyorum ama diğer şu an listelediğim mağazalarda trademark kullanmıyorum.
Peki şimdi trademark'ta tabii sıkıntı olabiliyor ama bu trademark'ı yani tescilli markayı nasıl tespit ediyorsun Japonya'da? Şöyle, burada Van Ameze'nin filtresini kullanıyorum, trademark filtresini. Japonya filtresi var mı? Tabii ki burada da Japonya filtresi derken trademark'ı zaten kullandığımız zaman yine yani büyük bir çoğunluğunu, hesap sağlığından özellikle bunu takip ediyorum. Büyük çoğunluğunu filtreliyor. Yani zaten hiçbir yazılım işte %100 filtre yapamıyor bu trademark'la alakalı. Ufak tefek kaçırıyor. Ama ben kullandığım zaman hiçbir problem yaşamıyorum şu an trademark'la alakalı. Yine ufak tefek şikayetler gelse de bunları direkt silip mağazamı temiz tutmaya çalışıyorum maksimize. Van Ameze'de şey var mı mesela, diğer kullanıcıların işte sakıncalı bulduğu bir asin vardır Japonya'da. Onu raporlamıştır. Dolayısıyla sen de o raporladığı için, Van Ameze'yi kullanan diğer kullanıcı raporladığı için sen de onu mağazana otomatik eklemeyecektir mesela. Böyle bir havuz var mı? Havuz durumu yok. Aslında burada olmamasının da bir sebebi olabiliyor. Yani şu yüzden işte atıyorum benim sattığım bir marka var. İşte ben markanın sizin satmanızı istemiyorum. Mesela bunu ekleyebilirim ama o mağazayı ben satabilirim. Kötüye kullanılabilir. Kötüye kullanılabiliyor mesela. O yüzden burada herkesin kendi sorun yaşadığı markayı, işte ürünün ismini vesaire bunları kullandığı zaman benim de tabii ki var bunlarda. Özellikle işte bu gözlük kutularından mesela belli başlı markalar var. Çok problem yaratıyorlar. Bana tehdit mesajları bile geliyor. Mahkemeye vereceğiz sizi falan diye. Tabii bunları da hemen silip bunlardan sıyrılıyoruz. Şimdi kâr oranın gerçi yüksek. Hani %50, %60 yani iyi bir kâr oranın var. Vergi konusunu nasıl hallediyorsun? Yani çok yüksek vergi çıkmıyor mu Türkiye'ye gelen para üzerinden? Çıkıyor. Evet, çok vergi veriyorum ama gelir gider dengesine gelir ağır bastığı için problem yaşamıyorum. Peki şimdi bir gelir vergisi ödüyorsun. Bir de KDV ödüyorsun. Şöyle aslında doğru ben mu? genç girişimci desteğinden faydalanıyorum burada. Nasıl yaptın onu? 3 sene şu an gelir vergisinden muafım yaşım olduğu için. Ve aynı zamanda işte bağ kurumu 1 sene devlet ödüyor. Burada genç girişim desteğinden de faydalanıyorum. O yüzden 3 sene rahat bir şekilde şu an sorunsuz devam ediyorum. Kaç yaşına kadar veriliyor o destek? Sanırsam 30 diye hatırlıyorum. 30 diye hatırlıyorum. Yanlış da olabilir. Peki nasıl aldın bu desteği? Şöyle şirket açtığım zaman muhasebecimle görüştüm ki muhasebecim bu işi bilen birisi ve tanıdığımız. O bana bunu tavsiye etti ve ben de bunu tabii ki kullanmak istedim. Çünkü gelir vergisinden işte 75 bin liraya kadar muafız burada. Aşsa da 75 bin lira işte ufak tefek çok bir rakam çıkmıyor bize. Buradan da faydalanıyorum tabii ki. O zaman mali müşavirlere danışmak lazım bu konuda değil mi? Hani destekleri almak için. Tabii ki onlar hem mali biliyor. müşavir bir de bilen bir muhasebeciyle yaparsa girecek olan arkadaşlar. Çünkü e-ticareti şu anki muhasebeciler çok hakim değiller. Satışların girilmesi vesaire. Bunu bilen muhasebeci veya mali müşavirle çalışmaları çok çok daha artı olacaktır burada. Bence de harika bilgi. Çünkü gerçekten yani başlangıç aşamasında daha önceki videolarda da bahsettim ben. O gelir vergisinin yüksek olması, KDV vesaire hepsini üst üste koyduğun zaman %40'ı devlete gidiyor zaten. Sen şimdi zaten %50 kâr ediyorsun. Cebine kalıyor %10. O da elektrik suyu sayma. Aslında bedava çalışıyorsun baktığın zaman. Ama vergi kısmını bir şekilde aldığın desteklerle ortadan kaldırdığın zaman iş tamamen kâra dönüyor. Ki. Yani senin net kârın hani %10'da görünmeyen bir maliyetin olsa %30, %40 diyebiliriz. Kesinlikle. Çok da güzel o para. oranlar. Kesinlikle. Yani %30, %40 bandı her şey çıktıktan sonra %30, %40 bandında bir gelir sağlıyor bana. Bir de çarpı 4 pazar olduğu için tabii ki hani beni de üzmüyor. Yani nereden baksan ayda 50-60 bin TL bir net karlılık. Net karlılık süper. Yapabiliyor. Harika. Peki yani şimdi dropshipping yapanlar hep şunu soruyor. Diyor ki ya ben ne kadar sermayeyle bu işe başlayacağım? Ne kadar cebimde para olması gerekiyor? Kredi kartımın limiti ne olması gerekiyor diye soruyor. Mutlaka sana da soranlar olmuştur. Bizim seninle çektiğimiz ilk videodan sonra çok mesaj aldığını tahmin ediyorum. Evet. Senin görüşün ne bu konuda? Nasıl bilgi verirsin? Yani şöyle söyleyeyim aslında. Giriş için 5 bin lira, 5 ile 10 bin lira arası ceplerinde bulundurmaları gerekiyor. Neden? Çünkü belli müddet sonra evet bu işi gerçekten yapmak isteyenler ek iş olarak evet başlıyorlar. Ama daha sonrasından bir fokuslandığı zaman bu işi güzel bir verim aldığı zaman bu sefer siparişler geliyor, sermaye yetmeme durumu olabiliyor burada. İşte 5-10 bin TL arası önerebilirim. Ben kendi örneğimde de ben de 2500 TL gibi bir rakamla girmiştim. Hiç param yoktu. Daha sonrasında işte babam çok destek çıktı bana, aile bireylerim. Zaten bizim de bu şöyle bir Türk kültürü olarak bir şey başardığımız zaman ailemiz olsun, yakınlarımız olsun tabii ki bu konuda bize destek veriyorlar. Yine genç arkadaşlarımızdan olsun yine hani bu şekilde başlayıp da çevremde de çok destek alan var başarıya ulaştığı zaman. Ama benim tavsiyem 5-10 bin lira dropshipping için yeterli. Senin anne baba ne iş yapıyordu? Babam emekli, annem ev hanımı. Normal orta halli bir aileyiz biz. Orta halli bir aileyiz.
Ben siyaset kamu mezunuyum. Eski bir kaymakam adayım aslında ben. Öyle mi? Evet. Burada nasip olmadı. Daha sonra ticaret her zaman içimde olan bir ateşti yani. Daha sonra e-ticarete atıldım. Çok şükür de başarılı olduk bir şekilde. Bu şekilde devam ediyorum. Peki anne baba demiyor mu ya sen bizden kat be kat çok para kazanıyorsun. Nasıl yaptın bu işi? Annem ve babam zaten kaymakam adayı olduğum için işte devlette, ki benim idolümdü bu. Devlette bir yer kademe etmemi çok istiyordu. Yani e-ticaret işte herkesin şu an düşündüğü gibi işte önü yok vesaire. En azından ben şunu söyledim. Ben her zaman sağ olsunlar bana hep destek verirler. Ben onlara şunu söyledim. Ben başarısız olacaksam da bir gireyim, en azından başarısız oldum derim. Ve ben girdiğim işte genellikle en iyisini yapmaya çalışırım ve çok odaklanırım. İlk zamanlar Japonya'ya girdiğim zaman 10 saat sadece ürün araştırması yapıyordum ben. 10 saatimi ayırıyordum sadece ürün araştırmasına ve bu bana çok etkisi oldu. Yani girecek olan arkadaşlarımızda da muhakkak çevrede hep bir olumsuz gelir. Yani yapamazsın. Bizde meşhurdur çünkü bir şeye atanınız istediğiniz zaman olmaz diye gelir. Ama bunun üstüne gittiğiniz zaman muhakkak muvaffak oluyorsunuz. Peki 10 saat ürün araştırması dedin. Gerçi geçmişte konuşmuştuk ama tekrar bunu kısaca bir özet geçmek isterim. O ürün araştırmalarını nasıl yapıyorsun? Yani ilk defa bu işi yapacak olan bir kişi nasıl ürün araştırsın? Şöyle araştırsın. Özellikle hangi ülkede araştırma yapacaksa o ülkeyi bir tanıması lazım. Yani o ülkenin vatandaşı kimdir, kültürü nedir, işte özel günleri nedir, bunlara bir bakması lazım öncelikle. Bunlara baktıktan sonra İşte mevsimde hangi mevsimde ne giyerler? İşte teknolojiyi severler mi? Tatili severler mi? Ondan sonra hangi mesela Rakuten var Japonya'da. Rakuten'i çok kullanırlar. Ben Rakuten'den başladım. Rakuten'den araştırmaya başladım. Onun en ön plana çıkan belli dönemlerde ürünler var. Hemen varyasyonlarını yükledim kendi mağazama. Aslında basit bir sistem. Ama baktım güzel, bak oradaki talep Amazon'da da oluyor otomatikman. Ki şu an Rakuten'i geçmiş durumda Amazon Japonya'da. Böyle olunca veriler de yükselmeye başladı. Buradan yola çıktım. Daha sonra verileri birleştirdim. Baktım güzel bir kendime havuz elde etmişim. Bilgi havuzu. Bir oradan aldım, bir oradan aldım. Bir şekilde elimde büyük bir data oluştu benim. Bu datayı da her sene kullanıyorum. Yani ilk 3 ayda o data, başka datayı kullanıyorum. Diğerinde diğer verileri kullanıyorum. Hani öncelikle pazarı ve insanını tanımak önemli. Yani bizim Doğu kültürümüz nasıl farklı, Ege kültürümüz farklıysa tabii ki her ülkenin de kendine bölgesel farklılıkları bile olabiliyor. Öncelikle ben bunlarla başladım yola ve bu şekilde kademeli gruplandırarak bu şekilde ilerlettim. Peki şu an ne yapıyorsun? Yani sadece bu Amazon'a mı odaklandın şu an? Yani bütün günün Japonya'da satış yapmak üzerine mi? Şöyle Japonya'da tabii güzel veriler elde edince Vanameze ekibine dahil oldum. Şu an Vanameze ekibinde danışmanlık hizmeti yapıyorum. Transfer ettiler seni. Evet öyle oldu. Zaten ekipte Vanameze ekibi de bu konu Vanameze şirketi de aynı şekilde kendi bünyesinden de öğrencilerle kullanıcıları, başarılı olanları kendi hizmetine dahil ediyorlar ki ben de dahil oldum. Şu an 200'den fazla öğrencim var. Yani bunlara Japonya üzerine özellikle birebir dersler veriyoruz ve aynı zamanda İstanbul Maslak'ta ofis açtık. Orada da aynı şekilde birebir hizmetler veriyoruz burada. Tabii ki bunun artısı çok oldu. Neden? Ben Vanameze kullanıcısı olarak başladığım için bu işe Vanameze hakim mutfağından gelme derler ya. Biz de mutfağından geldik yani aslında. Bütün detaylarını biliyoruz, gruplandırmalarını biliyoruz ve yeni gelen kullanıcılarımıza bunları anlatıyoruz. Zaten gelenler de hem işte beraber çektiğimiz bu YouTube videosundan sizin öncülüğünüzde yaptığımız bu eğitimlerde hep bir temel olduğu için bu temeli de aktarmaya çalışıyoruz bir şekilde. Burada şu an Vanameze ekibiyle beraber çalışıyoruz. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Şu an engelli vatandaşlarımıza Bağcılar Belediyesi ile başlatmış olduğumuz engelli vatandaşlarımıza ücretsiz Amazon Dropshipping eğitimi veriyoruz. Zoom dersleri veriyoruz her akşam. Hatta şu an ilk ekibimiz tamamlandı. İkincisi de tamamlandı. Şu an 3. dersleri veriyoruz. Çok şaşırdığım bir olay var aslında. Yapamam diyen çok kullanıcı geliyor. Öğrencilerimiz geliyor burada. Ben her zaman şunu söylüyorum. Hatta çok spesifik bir örnek vereceğim. Bir gözlerinden engelli olan bir kullanıcımız vardı. Engelli vatandaşlarımızdan. Ve kendine özel bir bilgisayarı var. Ben çok şaşırdım ve Zoom derslerine girdi. Ya ben hatta merak ettim. Özel aradım. Dedim nasıl bu işi yapıyorsunuz dedim. Ben dedi gözlerim görmüyor ama bilgisayar kullanabiliyorum. Yani kendine özel bilgisayar yapılmış. Aslında bunun için hiçbir engel olmadığını görebildim. Çok güzel ya. Ben çok merak ettim nasıl yaptığını gerçekten. Aslında çok duygusal bir konu. Ben de çok duygulandım burada. Ve güzel mağazasını da açtık. Şimdi ilerletiyoruz. Hiçbir engel yok.
Bence de. Yani zaten engel bir kere kafada bitiyor. Yani sen kafanda ben bunu yapamam, bu benim için uygun değil, ben bunu beceremem diyorsan en büyük engeli zaten hayatında kendini koyuyorsun. Yoksa fiziki engel bence kesinlikle bu işi yapmaya engel değil. Kesinlikle. O da çok güzel bir örnek gerçekten de. Bunun da öncülüğünü yapmışsınız. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Evet, 5-6 ay önce bir araya geldiğimizdeki durumunla şu anki durumun arasında tam 2 kat fark var. Gelirlerini de 2'ye katlamışsın. Mevcut statünü de geliştirmişsin. Bu senin için güzel bir gelişme. Umarım bir 5-6 ay sonra tekrar bir araya geliriz. İnşallah. Bambaşka şeyler konuşuruz. İnşallah. Tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum davetiniz için. Evet, siz de Ömer gibi bir hikayeniz varsa aşağıda yorumlar bölümünde bir formumuz var. O formu doldurarak buraya konuk olarak gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.